Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. Hilal Güç'ten en net bilgileri olarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde maske, kış, sessizlik ve derin düşünce kartı geldi. Bugün enerjisine baktığımızda kendini biraz sevilmeyen hissettiği, sevgiden yoksun hissettiği bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Daha çok böyle kendi iç dünyasına döndü, sessizliği tercih etti, soğuk enerjilerde olduğu bir sürecin içerisinde. Burada daha çok kendi maskeleriyle yüzleşti. Kendini böyle göstermemek adına, duygularını aktarmamak adına hangi maskeleri takıyorsa bu maskelerle yüzleştiği, değerlendirdiği bir sürecin içerisinde derin düşünce kartıyla beraber çok net bir enerji olarak şunu söyleyebiliriz. Kendi iç dünyasındaki karanlık taraflarla yüzleştiği, anlamaya çalıştığı, çözmeye çalıştığı bir sürecin içerisinde geliyor aklınızdaki kişi. Daha çok yalnız kalmayı tercih ettiğim. Bu yalnızlık şöyle, etrafında insanlar olabilir ama daha çok kendini böyle çektiği, kendi iç dünyasıyla ilgilendiği bir sürecin içerisinde. Yani etrafında insanlar olabilir, etkileşimde olduğu insanlar olabilir. Onlarla olsa bile daha çok böyle kendi iç dünyasındaki o yüzleşmelerle, o maskelerle yüzleştiği bir sürecin içerisinde geliyor. Şimdi ayrıntılı bakarsak yani bugünün enerjisinde neler yaşayabilir dediğimizde şeytan kartı ve para yedilisi geldi. Tılsım yedilisi. Şimdi tılsım yedilisi yani baktığımızda tılsım yedilisi, para yedilisi acele etmemekten, yavaş büyümekten, olgunlaşma süreçlerinden bahseder. Verdiğin emeklerin karşılığını çok fazla alamamaktan bahseder bize. Şeytan kartıyla beraber burada artık birçok şeyi sorgulamaya başladığı bir sürecin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şeytan kartı bize bilinçli tarafımız ve bilinçaltımızdaki o karanlık tarafın etkileşiminden bahseder. Karanlık tarafımızla yüzleşmekten bahseder bir bakıma. Şimdi bu noktada şöyle söyleyebiliriz. E, Şimdi şehvetle şefkati kaybetme bir süreç gibi bir süreçten geçiyor olabilir. Ahlaki değerlerle sınandığı bir süreçten geçiyor olabilir ve içindeki o karanlık yönlerle karşılaşma, onların farkına varma süreçlerinden geçiyor olabilir. Özellikle para kazanma ya da iletişimle ilgili durumlarda. Şimdi emek harcıyor olabilir ama karşılığını alamadığını düşünüyor olabilir. Maddi konularda emek harcıyor olabilir ama karşılığını istediği gibi alamıyor olabilir. Ve bu noktada bazı durumları değerlendirdiği sürecin içerisinden geçiyor. Yani bu ne demek? Aslında derin düşünce ve soğuk enerjilerle beraber daha çok yani bu kadar emek verirken işte insanlara, işe, ona buna bu kadar emek verirken karşılığını neden alamıyorum dediği bir sürecin içerisinde. Kendi yaptığı yanlışları sorguladığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. İlerlemek istiyor, kazanmak istiyor bir şeyleri ama istediği gibi olmuyor. Bu da aslında kendi buna sebep olan durumları, kendi içindeki durumları değerlendirmeye başladığı bir sürecin olduğunu söylüyor bize. Umarım burayı anlatabildim. Neden bunları yaşıyor dediğimizde kılıç üçlüsü ve kupa dörtlüsü. Şimdi kılıç üçlüsü ciddi kalp acısı yaşamaktan bahseder bize. Artık bu noktada olumsuz, acılı bazı durumları bitirme kararını vermekten, bazen böyle sabit düşüncelerden kopmaktan bahseder. Geçmişte aldığı acılarla ilgili bazı süreçler onu hala etkiliyor olabilir. Kupa dörtlüsüyle beraber kupa dörtlüsü gelen fırsatları görememektir, aktaramamaktır, anlayamamaktır. Yakın geçmişte daha çok böyle e, gelen fırsatları göremediği, fark edemediği bir sürecin içerisinden geçmiş olabilir ve bunun pişmanlığını da fazlasıyla yaşadığı bir süreç ortaya çıkmış olabilir. Bugün anlatamıyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Böyle deyince de kızıyorsunuz. Tamam. Hemen toparlıyorum. Yani bu noktada aslında birçok fırsat eline geçmiş olabilir bu zamana kadar ama bu fırsatları geldiği anda göremeyen, daha çok her şeyin, her olayın, her durumun negatifine odaklanan bir
enerji ortaya çıkarmış olabilir ve şu anda da yaşanılan bu durumlarla beraber, yani gelen fırsatları kaçırmakla beraber, hep negatifte kalmakla ilgili şu anda ilerleyememesinin sebebi olarak bunları görüyor olabilir. Şimdi bu durum devam ederse yakın gelecekte neler olabilir dediğimizde Kupa beşlisi ve Dünya kartı geldi. Şimdi Kupa beşlisi ümit edilen, ümitli olunan ilişkide hayal kırıklığından bahseder. Bazen ihmalkarlıktan, hüsranla sonuçlanmış tecrübelerden bahseder. Yakın gelecekte bunların farkına vardığı bir sürecin içerisinde olacak olabilir. Yani ona hizmet etmeyen bir duygu, düşünce ya da bir ilişki ya da arkadaş vesaire bunları geride bırakması gerekecek olabilir. Şimdi bu noktada şöyle bir durum da vardır. Evet, kayıpları vardır ama bu kayıplarla beraber açıkçası bu kayıpları yanında elinde kalanları göremeyen bir yapısının olduğunun farkına vardığı bir süreç oluşacak olabilir. Dünya kartı da onun aslında bu hayatta pozitifi görememe ile ilgili, negatifte kalma ile ilgili bir karmasının olduğunu bize aktarıyor olabilir. Bunun yanı sıra farklı bir durum olarak da artık evet kayıplarım varsa da tamam devam edebilirim dedi. Yeni başlangıçlara kalbini açtığı bir süreç ortaya çıkaracak olabilir. Ciddi bir değişim dönüşüm olabilir. Ama şu an enerjisine baktığımızda daha çok kendini böyle kapayan, göstermeyen, soğuk enerjilerde olan, sessiz, kendi iç dünyasına dönen biri olarak gösteriyor, görüyoruz. Enerjisi bu şekilde. Çünkü aslında elde etmek istediği birçok şey varken ne kadar çaba harcasa da bunu yapamadığının farkına varan bir aklınızdaki kişi var. Ama bununla şöyle yüzleşiyor. Geçmişte gelen fırsatları nasıl göremediğini anlayarak bununla yüzleşiyor diyebiliriz. Şimdi bu durum sizin hayatınıza nasıl yansıyor ona bakalım. Daha sonrasında da siz bugün nelere dikkat etmesiniz buna bakacağız. Kart almış olabilirim. Evet. Şimdi size nasıl yansıyor dediğimizde kılıçası. Şimdi kılıçası açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder. Yeni yollar aramaktan bahseder, sorunların çözülmesiyle ilgili. Başlangıçlardan, iletişimlerden bahseder. Şu an enerjisinde aslında siz bir başlangıç yapılmasını, bir adım atılmasını istiyorsunuz. Öndeki sorun her ne olursa olsun, şu an kendini kapattığı için, kendini genel olarak herkese kapatan bir enerjide olduğu için, göğüste bile duygusal olarak kendini iletişime kapattığı için siz aslında şu an onunla yüzleşmek, açık açık konuşmayla aradaki sorunları çok rahat çözebileceğinizi düşünen bir enerjidesiniz. Böyle bir beklentiniz var. Bununla beraber aslında yeniden bir başlangıç yapabileceğiniz, sıfırdan başlayabileceğinizi düşündüğünüz bir sürecin içerisindesiniz. Çünkü aslında sorunların çok büyük olmadığını, sadece bu sorunları açıkça konuşmadığınız için çözemediğinizi düşünen bir enerjiniz var. Kupa sekizlisi ile beraber de ya Kupa sekizlisinde de şu vardır, arkaya dönüp gitmek vardır. Çok değerli bulduğun bir şeyi bırakmaktan vardır. Geride bırakmak vardır. Dünya böyle görüşünde böyle değişiklik yapmaktan bahseder aynı zamanda Kupa sekizlisi. Şimdi bu noktada siz arkaya dönüp gitmenin çok da doğru olmadığını, yani karşınızdaki kişi size bunu da yapmış olabilir. Çok doğru olmadığını, aslında bunun bir çözümü olmadığını, çözümün açık konuşmayla aradaki tüm sorunları ortadan kaldırabileceğine karşı bir inancınız var. Sizin aslında baktığımızda bu durumdaki etkilenme durumunuz karşınızdaki kişinin sizinle iletişim kurmadığını ama kursa ya da kurduğunda bu sorunları çok rahatlıkla çözebileceğinizi, ortadan kaldırabileceğinizi düşünen bir enerjidesiniz. Yani karşınızdaki kişi tamamen kendini kapatmış olabilir iletişime. Şimdi sizin hayatınızda bugün neler olabilir buna bakalım hemen. Büyük hayaller, ilahi zamanlama, aksiyon. Siz bir iletişime geçilme isteği içerisindesiniz. Yani kendiniz aslında çok iletişime geçmek istemiyorsunuz ama karşınızdaki kişinin bir iletişime geçmesini bekliyorsunuz diyebilirim. Yani çünkü iletişime geçilirse, aksiyona geçilirse aradaki sorunların ortadan kalkacağını düşünüyorsunuz. Çok ciddi hayalleriniz var, büyük hayalleriniz var. İlahi zamanlamaya güveniyorsunuz aslında sizde. Birçok şeyin düzelebileceğine karşı inancınız var. Sadece adım atılmasını, harekete geçilmesi gerektiğini düşünen bir
enerjidesiniz. Aslında siz de harekete geçmek istiyorsunuz ama burada birazcık böyle gurur ve egonun ön planda olduğu bir sürecin içerisinde olduğunuzu da söyleyebiliriz. Bu da sizi etkiliyor. Yani siz aslında belki içsel olarak hemen harekete geçmek, eyleme geçmek istiyor olsanız da ego yaptığınız, karşı taraftan beklediğiniz bir sürecin içerisinde olduğunuzu söyleyebiliriz. Ama ciddi hayalleriniz var ve bekliyorsunuz. Zamanı geldiğinde bunlar olacak dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Şimdi ayrıntılı bakarsak bugün neler yaşayabilirsiniz dediğimizde Kılıç dörtlüsü ve para kralı. Şimdi Kılıç dörtlüsüne baktığımızda terk edilmişlik, sevgiden dışlanılmışlık, kendini toparlama süreçlerinden bahseder. Bu noktada biraz kendinizi iç dünyaya doğru siz de çekmiş olabilirsiniz. Kendinizi dinlediğiniz, kendinizi şifalandırmak istediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bazılarınızla iletişim olmaması ya da aradaki sorunları kendinizde bir tehdit olarak algılıyor olabilirsiniz. Sevilmediğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Bu duygu da çok böyle yüksek şekilde sizi kaplamış olabilir. Ancak para kralıyla, tılsım kralıyla beraber tılsım kralı güvenilir bir ilişkiden bahseder. Günün enerjisinde aslında siz güvenilir ilişkilerle ilgili kendinizi sorguladığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız diyebilirim. Mesela sürekli aldatılma gibi bir korkunuz varsa, terk edilme gibi bir korkunuz varsa ya da bu tarz durumlarla karşı karşıya geliyorsanız eğer bunları değerlendirmeye başladığınız bir sürecin içerisinde olacaksınız. Yani bu ne demek? Neden ben bunları yaşıyorum? Bunu yaşamaktaki sebebim ne? İşte bilinçaltımda ne var dediğiniz, neden bir güvenilir ilişkin içerisinde olamıyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Birçoğunuz da bunu değerlendirdikten sonra o kılıç dörtlüsündeki o iyileşme, yenilenme, şifalanma sürecine doğru adımlar atacaksınız. Ve bu noktada işte şifalanmaya başladığınız anda da güvenilir ilişkiler yaşayabileceğiniz kişiler ve durumları hayatınıza çekeceksiniz. Şimdi neden bu durumun içerisindesiniz? En son ne yaşadığınızda bu sizi sizde tekrar ortaya çıktı diyelim. Daha önceki duygularınız ya da bilinçaltı durumunuz. Aziz kartı ve kılıç kraliçesi geldi. Şimdi kılıç kraliçesi daha çok böyle kendi özgürlüğünü seçmekten, inisiyatifini kullanmaktan, bağımlılıktan kurtulmaktan bahseder bize. Aziz kartı ile beraber, şimdi Aziz kartı bizim göksel babamızı da temsil eder. Ama e, en net buradaki enerjisi şöyle, daha çok böyle toplumsal normlardan bahseder bize. Şimdi bazı inançlarınız olabilir. Toplumun genelinde, kolektifte bulunan işte kadınlar şöyledir, erkekler böyledir, ilişkiler şudur budur gibi. Bu süreçte aslında yakın geçmişte bu durumların, bu düşüncelerin size çok da hizmet etmediğini, sizin özgürlüğünüzü kısıtladığını, varlığınızı geri plana attığını fark ettiğiniz bir süreçten geçmiş olabilirsiniz. Sizi anlamayan, size saygı duymayan bazı kişiler ya da olaylarla karşılaşmış olabilirsiniz. Toplumun baskısıyla karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Diyelim ki bir ilişkiniz var. İşte beraberliğiniz insanlar da biliyor. İşte sürekli insanların işte ne zaman evleniyorsun, ne zaman şunu yapıyorsun, işte evlenirsin, ne zaman çocuk yapıyorsun falan filan. Böyle baskılarıyla karşı karşıya kaldığınız ve ciddi bir ruhsal olarak sıkışmış hissettiğiniz bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Artık bunlardan sıyrılmak istiyorsunuz. Artık kendi istek ve arzularınıza göre yaşamak, kendi doğrularınızı kendiniz belirlemek istiyorsunuz. Ve burada şu da olabilir. Mesela güvenle ilgili sorun yaşıyorsunuzdur. Para kralı, çünkü tılsım kralı güvenilir ilişkilerden bahseder bize. Şimdi bir şey oluyordur. Diyelim ki video izleyen arkadaşım kadınsın. Ya bu kadın erkek şeyi yok ama genel toplumdaki o inanış olarak örnek vereceğim. O yüzden böyle söylüyorum. İşte bir sorun yaşamışsındır, aldatılmışsındır, bir şey olmuştur. Etrafındaki insanlar, yani buradaki doğru karar şudur gibi söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani çevrenizdeki insanlar demiştir ki size işte ya ne olacak, erkekler aldatır, işte görmezden gel mesela. Bir süre bunu idare etmeye çalışmış olabilirsiniz ama bir noktadan sonra hayır böyle olmamalı dediğiniz, yani evet toplum bunu böyle kabul etmiş olsa bile ben bunu kabul etmiyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde ya da bu tarz bir olayın içerisinde kalmış olabilirsiniz. Yani artık bir baş kaldırış, kendi istek ve kendi düşüncelerinizi gerçekleştirme durumu ile ilgili bir uyanış yaşamış olabilirsiniz. Şimdi enerjiler böyle devam ederse neler yaşayabilirsiniz dediğimizde para sekizlisi geldi, tılsım sekizlisi. Şimdi tılsım sekizlisi gelecek vadeden beraberliklerden bahseder.
öğrenme süreçlerinden, çabalamaktan, bir şeylerin farkına varmaktan bahseder. Çok güzel geldi aslında burada. Artık burada bir şeyleri öğrenmeye başladığınız, farkında olmadığınız şeylerin farkına varmaya başladığınız bir sürecin içerisinden geçeceksiniz. Çok güzel çünkü kupa ikilisiyle beraber artık gerçek sevginin ne olduğunu, ikili ilişkilerdeki sevgi anlayışının ne olduğunu fark etmeye başladığınız bir süreç oluşacak diyebiliriz. İlişkilerdeki o barışçıl, güzel enerjilerin aktif olduğu, hayattan zevk almaya başladığınız bir süreç size doğru gelecek. Bunu deneyimleyeceksiniz belki de. Yani ya gerçek sevgi de böyleymiş dediğiniz, bunu öğrenmeye başladığınız bir sürecin içerisinden geçecek de olabilirsiniz. Bazılarınız için de yeni bir ilişki içinde bir adım atılacak olabilir ve yeni ilişkiyle bunu deneyimleyecek olabilirsiniz. Dedim hemen günün peri mesajını da alalım. 1, 2 ve 3 olarak kart seçin lütfen. Bugün size hangi mesaj geliyor buna bakalım. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. 1, 2 ve 3 olarak da kart seçin. Günün peri mesajını alalım. Bir seçen arkadaşlarım, bolluk geldi. Kendinizi gelen bolluğa hazırlayın. Sahip olabileceğiniz tüm zihinsel engelleri serbest bırakın. Periler ülkesinde ve insan topraklarında herkese yetecek kadar bolluk var dedi. 2'yi seçen arkadaşım, bilgelik. Size hiç yaşınızın ötesinde bilgi olduğunu söylendi mi? Şimdi bir meydan okumada size yardımcı olması için içinizdeki peri bilgeliğini çağırmanın zamanı geldi dedi. Güzel. Bugün farkındalığınız çok çok daha yüksek olabilir. 3'ü seçen arkadaşlarım, kışı bekle dedi. Kış peri kraliçesi, niyetiniz herkesin iyiliği olduğu sürece en içten dileklerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır dedi. Aldık, kabul ettik. Bugün bolluğa, bilgeliğe ve güzel enerjilere kalbinizi, ruhunuzu açın lütfen. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.